Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Jabra'nın Elite 65T gerçek wireless kulaklığını inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz detaylara bakalım. Kablosuz kulaklıklara baktığımız zaman arkadaşlar iki farklı segment var. Bir tanesi gerçek kablosuz, diğeri de sadece kablosuz olarak geçiyor. Buradaki kablosuz olarak geçen modellere baktığımız zaman sadece telefon ile kulaklık arasında bir kablo olmadığından bahsediyor. Ancak gerçek kablosuz dediğimiz zaman hem telefon ile kulaklığınız arasında bir kablo yok, hem de iki tane kulaklığın arasında birbirini bağlayan bir kablo yok. Burada gerçek kablosuz kulaklıklara örnek vermek gerekirse Jabra'nın Elite serisi ya da Apple'ın AirPods serisine örnek verebilirim. Jabra Elite 65'in kutu içeriğine baktığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ürünün kendisi çıkıyor. Bir adet taşıma kılıfımız çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında micro USB bir şarj aletimiz çıkıyor. Üçlü silikon set çıkıyor ve bir adet de Quick Start Guide çıkıyor. Yani bir kullanım kılavuzumuz çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yavaştan isterseniz üründen biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Kutu tasarımı gerçekten güzel. Köşeli bir tasarım yok. Yuvarlak bir tasarım var. Görmüş olduğunuz gibi burada bir Jabra yazısı var ve alttan da micro USB ile şarj olma bölümümüz bizlere sunulmuş. Kutuyu açmak için buraya herhangi bir baskı uygulamanıza gerek yok. Ben ilk önce öyle denemiştim ancak böyle olmadığını fark ettim. Baskı uygulamadan açtığınız zaman çok rahat bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Burada karşımıza çıkan 2 adet kulaklığımız var. Görmüş olduğunuz gibi kulaklık gerçekten çok kaliteli bir tasarıma sahip. Şimdi kılıfımızı şöyle çıkaralım. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir taşıma kılıfımız olduğundan bahsetmiştik. Evet arkadaşlar, ürünün gövde yapısından bahsetmek istiyorum sizlere. Gerçekten çok ufak ve çok hafif bir tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle ilk görüşlerim bu şekilde. Yaklaşık olarak 6 gram ağırlığında, iki kulaklığa da baktığımız zaman toplamda 12 gram bir ağırlığı var. Kutuya baktığımız zaman ise yaklaşık olarak 67 gram gibi bir ağırlığı var. Gerçekten çok hafif diyebiliriz. Gövde yapısı tamamıyla plastik arkadaşlar. Burada dışına baktığımız zaman kulaklığın dışında gözükecek alanda değişik renkte güzel böyle gibi metal bir boyası var arkadaşlar. Gerçekten çok şık duruyor. Bunun dışında üst tarafında bir adet tuş var. Sağ tarafta bu tuşun üstünde Jabra yazıyor. Sol tarafta ise görmüş olduğunuz gibi sağ veya sola hareket edebilen iki farklı tuşumuz var. Buradaki tuş içeri doğru basılmıyor. Görmüş olduğunuz gibi sadece sağa ve sola basabiliyoruz. Bunun dışında şurada görmüş olduğunuz mikrofon delikleri var. Burada gördüğünüz gibi yine right ve left yazıları ve burada da şarj olma bölümlerimiz mevcut. Bluetooth kulaklıklarda her zaman dikkat edilmesi gereken önemli özelliklerden bir tanesi de pil ömrü arkadaşlar. Bu ürünün pil ömrü şu halde, yani sadece kulaklıkların kendi tutabildiği halde 5 saat arkadaşlar. Bunun dışında yanımızda eğer bu kutuyla beraber dolaşıyorsak bu kutuda tam dolu halinde 10 saatlik bir şarj ömrünü bizlere sağlıyor. Yani toplamda kulaklık ve kutuyla beraber yaklaşık olarak 15 saatlik kesintisiz müzik keyfi bizlere sunulmuş oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir nokta var arkadaşlar. Kutu sıfırdan 100'e tam 2 saatte dolabiliyor. Bunun dışında 15 dakikalık bir şarj ile de yaklaşık olarak 1,5 saatlik müzik keyfini yine bizlere sunabiliyor. Bu boyutlarda bir kulaklık için bence gayet güzel bir performans olduğunu söyleyebilirim. Jabra Elite 65'in aynı zamanda mikrofon özellikleri de gerçekten çok gelişmiş olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Üstünde tam 4 adet mikrofon bulunuyor. Ben özellikle Apple AirPods'larla konuşurken çok fazla sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Karşı taraf sesin çok hışırtılı geldiğini söylüyor. Ancak Jabra Elite ile yaptığımız bu testlerde gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel bir şekilde karşı tarafın sesini hem bize veriyor hem de bizim sesimizi karşı tarafa verebiliyor diyebiliriz. Ürünümüz tamamıyla suya dayanıklı değil arkadaşlar. Ancak IPX55 sertifikasına sahip. Bu da ne demek oluyor? Yani herhangi bir şekilde su gelirse bunlara karşı gayet dayanıklı. Ürünümüzün bir diğer önemli özelliği de Wind Noise Reduction arkadaşlar. Bu da rüzgar gürültü engelleme olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Bunu bir aktif gürültü engelleme olarak düşünmeyin arkadaşlar. Yine Apple AirPods'larda çok sıkıntısını yaşadığım bir konu. Özellikle dışarıda herhangi bir şekilde yalıtım olmadığı için kulaklığımızda çok fazla dışarıdaki sesleri veya gürültüyü veya rüzgarın sesini çok rahat bir şekilde içeri alabiliyoruz. Ama Jabra burada bize sunmuş olduğu bu özelliğiyle beraber dışarıda gerçekten çok daha iyi bir noise reduction özelliğini verebiliyor bizlere. Burada tabii ki ürünün şöyle bir artısı daha var. Normal Apple AirPods kulaklığını düşünecek olursanız bu kulaklık çok daha fazla içeri giriyor ve şuradaki tıkaç aslında dışarıdan gelen seslerin engellenmesinde çok büyük bir rol oynuyor diyebiliriz. Bu bakımdan da yine Jabra Elite 65'e geçer not veriyoruz. Evet arkadaşlar, ürünümüzün bağlantı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ürünümüz Bluetooth 5.0'a sahip. Artık yeni nesil telefonlarda da Bluetooth 5.0 var. Bluetooth 5.0 daha iyi bir pil performansı, daha geniş bir range sunuyor. Yani telefonla bu kulaklık arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun artık daha iyi bir mesafeye sahibiz. Şimdi gelin isterseniz ürünümüzle beraber ilk bağlantıyı bir gerçekleştirelim arkadaşlar. Telefonumuzun Bluetooth menüsüne şimdi giriyoruz. Burada menümüze girdikten sonra Jabra'nın kulaklık kısmına basılı tutuyorum. Burada bakalım karşımıza
ne çıkacak? Hemen bekliyoruz. Evet, burada karşımıza Jabra Elite 65 çıktı ve burada da görmüş olduğunuz üzere zaten mavi renkte bir led yanıp sönüyor arkadaşlar. Şu anda telefonumdan dokundum. Bağlantı kuruldu. Şimdi artık istediğimiz bir müziği açabiliriz. Aynı zamanda kulağımızda nasıl duracak ondan da biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi kulağıma takıyorum. Gayet güzel bir şekilde bu arada kulağınızın içine oturuyor. Bu bakımdan gerçekten çok iyi bence. Dediğim gibi ben özellikle Apple AirPods'larda çok büyük sıkıntı yaşıyordum. Ancak bu ürünle öyle bir problemim de yok. Şimdi hemen bir şarkı açacağız. Burada ilk testi sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Şu sol kulaklığımı da iyice bir oturtayım. Gerçekten kulağa çok iyi oturuyor. Yani şu anda bile neredeyse, şu anda zaten çok sessiz bir ortamda kayıt yapıyorum ama kendi konuştuğumu bile zor duyuyorum arkadaşlar. Şimdi ilk müziğimizi açıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, ürünümüzün ses performansını gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. Normalde Jabra'nın kulaklık performanslarını açık konuşmak gerekirse fazla beğenmiyorum. Ancak Jabra Elite 65 gerçekten çok güzel bir performansı bizlere sunuyor. Özellikle kulağımızın içine tam oturması ve dışarıya herhangi bir şekilde bir uzantısı olmaması çok başarılı. Zaten şu şekilde göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi çok da kibar ve çok da güzel bir tasarımı var. Özellikle Apple AirPods'larla kıyasladığımız zaman Apple AirPods gerçekten dışarıdan bakıldığı zaman çok fazla dikkat çeken bir kulaklık. Hem uzantısı aşağı doğru hem de beyaz oluşu ister istemez insanların sizlere bakmasını sağlıyor. Fazla beğendiğim, severek kullandığım bir şey değil. Onu söylemek istiyorum sizlere ama dediğim gibi Jabra Elite 65 bu konuda gerçekten başarılı. Şimdi gelin isterseniz Jabra'nın Sound Plus uygulamasıyla beraber sesi nasıl değiştirebileceğiz onlara bakalım. Bu uygulama bizlere neler sağlıyor ona da bakalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arayüzde sol üst tarafta pil durumumuz yazıyor arkadaşlar. Sağ veya sol kulaklığın takılı olduğunu yazıyor. Şimdi bir tanesini çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada sol kulaklık otomatik olarak aktif deaktif hale geldi. Burada parmağım tabi sensöre geldiği zaman demin yandı orası görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrardan kulağıma takıyorum. Burası otomatik olarak sarı oldu. Bunun dışına baktığınız zaman Voice Assistant, Audio Experience, Call Experience, Equalizer gibi menülerimiz mevcut. İsterseniz sırasıyla şöyle bir bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi Voice Assistant kısmında Siri ve Amazon Alexa'nın sonraki zamanda geleceğini görebiliyorsunuz ama Siri otomatik olarak bunda aktif hale gelebiliyor. Yani bu kulaklıkla beraber Siri'yi aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada Audio Experience kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar farklı özellikler görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Hear Through var. Bunun dışında Auto Pause var ve Headset Prompts gibi özellikler var. Burada tabii ki baktığımız zaman yine benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi kesinlikle otomatik durdurma var arkadaşlar. Yani bir şekilde müzik dinliyorsunuz ve tek kulaklığı çıkardığınız zaman müzik otomatik olarak duruyor. Bu bakımdan gerçekten güzel. Call Experience kısmına geldiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane farklı özellik gibi bulunuyor yine. Side Tone, Call Audio, Jabra diyor ve aynı zamanda Caller ID var. Burada Caller ID eğer arayan kişi kayıtlıysa onun adını okuyor. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi yani gelen sesi bas ağırlıklı mı yoksa treble ağırlıklı mı yoksa Jabra'nın klasik sesiyle mi dinlemek istiyorsunuz. Bunun dışında Equalizer ayarlarımız var. Equalizer ayarlarımızı benim klasiktir arkadaşlar. Şu şekilde yaparım her zaman. Bu gerçekten klasik güzel bir müziği bizlere sağlar. Bunun dışında yine Device Details'a girdiğiniz zaman burada daha çeşitli olarak User Manual'ı görebiliyorsunuz. Language kısmından dili değiştirebiliyorsunuz ama ne yazık ki Türkçe desteği yok. Bunun dışında ürün hakkında bir şeyler satın almak ya da ürününüzü kayıt ettirmek isterseniz yine bulabiliyorsunuz. Bunun dışında App Details'te de bu Jabra Sound Plus uygulamasının detayları bulunuyor arkadaşlar. Equalizer gerçekten çok güzel ancak burada bir preset yok. Burada artık müziği dinlerken siz kendiniz istediğiniz gibi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Benim ayarlarım her zaman klasik olduğu için bu ayarla devam ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında yine merak edilen konulardan bir tanesi de YouTube veya Netflix izlerken telefon üzerinden ya da bilgisayar üzerinden bir problem yaşamadım. Herhangi bir şekilde gecikme bulunmuyor. Yani YouTube'da video izlerken kişinin ağzı önceden hareket eder, ses sonradan gelir ya. Öyle bir problemi bu kulaklıkla yaşamadığımı da söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu videoda Jabra Elite 65'i inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel. Fiyat performansına baktığımız zaman ise yaklaşık olarak 850 TL bandında oluyor. Yani açık konuşmak gerekirse Apple AirPods yaklaşık olarak 900 TL bandında olması lazım. Ancak ben şu anda satın alacak olsam bu iki kulaklık arasından Jabra Elite 65'i kesinlikle tercih ederim. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın ve bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.